Kanka. Bye. do you like yaprak dökümü? Yes. Ezel. Nihan. Tekirdağ. İçerisinde diyor uyuşturucu var mı yok mu diyor da biz genelde bir şey koymuyoruz. Ben de içiyorum. That's strong, that's good. Telefonlar ötüyor. Büyük deprem geliyor. Oo, sallanıyor. Büyük bir deprem uyarısı geldi. Cem Kunda Japonya buluşmalarına hoş geldiniz. Allah Shibuya'da da meşhur kavşakta da içmedik demeyiz. Şerefe diyorum. Şerefe. Efe tenor arkadaşımız bize Tokyo'da mini bir konser verecek. Tepeden tırnağa çivilleri yiğidim aslanım bu dayatıyor. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, ça y est, je m'en vais. Evet, sinema dünyasına yapacağımız derin dalış devam etmekte. Buyurun. Meyhaneden herkese merhabalar. Çok heyecanlıyım çok. İçeride beni bekleyen Türkler var. Yeni videoya hoş geldiniz. Japonya'dayız, Tokyo'dayız. Shibuya'nın orada buluştuk. Çok güzel arkamdaki Miyashita Park'ın altında izakaya'ya getirdim. İçerisi dolu. Japonya buluşmalarına hoş geldiniz. Biz bir oturduk, siparişleri verdik. Merhabalar, hoş geldiniz. Alanda gördüklerinizle beraberiz. Kimilerini daha önce gördünüz. Kanalımıza konuk olanlar vardı. Video 3,5 saat olacak. Ne kadar konuşmak isterseniz. Sınırı yok. Kimle konuşmak isterse konuşabilir. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler benim. Gezi için mi gelmiştiniz? Evet, yeğenimle beraber. Hoş geldin sen de, hoş geldin. Nasıl beğendiniz mi Japonya'yı, buraları? Beğendik. Yani 4-5 gündür buradayız. Güzel. Osaka ve Nara'ya, Kyoto'ya. Çağrınızı gördük, atladık geldik. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Her şeyi deneyebilirsin burada. Cem kanalından açık çek. Sevdim buraları. Bayıldım. İlgini çeken ne var mesela Japonya'da? Buralar temiz ve insanlar saygılı. Hoşuma gidiyor. Tekrardan döneceğim sana da. Mikrofonu kanalımıza daha önceden konuk olan Demirhan'a uzatayım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Cem'ciğim? Teşekkürler, iyiyim. Sen mikrofona alışkınsın. Ne demek istiyorsun? Komedyenlik de yaptığın için Japonya'da. Ha. Orada böyle elimize vermiyorlar, sahnede duruyor. Görüşmeyeli nasılsın? Nasıl keyifler? İyidir, uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Nasıl? Sen nasılsın? Teşekkürler. Nasıl? Sen bir şey diyeceğim, sen evli barklı adamsın. Senin karın nasıl izin veriyor öyle Osaka'da saunalara çıplak kızlarla girmene? Ben bunu soracağım sana. Ben sana soruyorum. Hadi bakalım. Sen, bu da keselim. Japonya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak 2026 sayılı Japonya Yayın Kanunu'nun 69. Hepsi iş. Hepsi iş. Profesyonelim o konularda. Güzel. Müşteri tanrıdır deyip başka soruya geçeyim ben. Evet tabii, müşteri. Sen en son Japon vatandaşlığı Değil, ben kalıcı oturma izni aldım. Ya belki başvururum, belki başvurmam diye konuşmuşuzdur da onun şeyi arttı. 10 sene. 10 seneye çıktı, evet. Yeni başbakanla beraber şartı değişti. 10 yıl oldu. Dolayısıyla benim artık 3 yıl daha beklemem lazım onu düşünebilmem için bile, ama yani belki de başvurmam. Yani kalıcı oturma izni aslında yeterli mi diye sorarsan yeterli. Ne farkı var? Sadece oy verme hakkı var. Vermesem de olur. Sen verme diyenler de oluyorlar. Sen yabancısın, sen verme diyenler var. Kendi içinde mantıklı. Olabilir. Dışarıdan gelmiş adam niye burada yön versin diye düşünüyor. Olabilir. Bakacağız. Yani 3 yıl düşüneceğim. tanımayanlar için Demirhan, sen ne iş yaptığını, ne süredir burada yaşadığını, genel olarak kendini biraz tanıtır mısın bize? Merhaba, iyi akşamlar. Adım Demirhan, soyadım Demir. 7 yıldır Japonya'da oturuyorum. Japonya'da Japonca komedi yapıyorum. Bir arkadaş daha var, beraber yapıyoruz ikili olarak. Manzai diye bir sahne sanatı türü var, onu yapıyoruz. İşte geçen sene miydi? Beraber, video çektiğimiz, evet. Yine yağmurlu bir günde buluşmuştuk. Evet, hep Demirhan. O adamla beraber oldum mu, aynı yere geldim mi, tanrılar ağlamaya başlıyor galiba, öyle bir şey var. Ağlasın bulutlar arkamızdan. Demirhan, sen biraz sert girdin bana. Ben de O ne demek istiyorsun sen öyle ya? karşılık verebilmek adına komedide para var mı Demirhan? Yok. Çok net konuştun. Maalesef. Hatta daha da gitgide daha eskiden vardı, şimdi daha da yok. Televizyonların bütçeleri düştü. Herkes şimdi YouTube'dan kazanmaya çalışıyor. Kanalım var ama sadece hani Japonca'ya yönelik buradan YouTube kanalında takip abla edebilirsin. geldi. Hepimiz aynı hesaba bağlı olduğumuz için bu masanın verdiği sipariş oraya gidebilir diyor. Birbirinize haber verin, haberleşin. Eyvallah Demirhan, sağ olasın. Burayı toplayan bizi ben miyim ya? Abi ben heyecanlanıyorum şu anda. Çok 20 kişiyi topladı adam, heyecanlanıyor. Normalde grupta gezdirdiğim olmuş, çeşitli grupların grupta gezdirdiğim olduğu için kusura bakmayın. Kendine münhasır bir arkadaş, bıyıklarıyla beraber. Bıyığı seviyorlar mı Japonlar? Genelde ne diyorlar? Bugün ne yiyeceğiz?
Yani yakışıyor diye şey yapıyorum. Komik olayım diye. Hani suratım komik olsun diye bıyık bırakıyorum zannediyor burada. Ya bence çok normal bir şey. Yakışıyor bence. Palyaço makyajı gibi gören var. İşte takma mı falan diye soranlar var. Sanki böyle burnuma kırmızı burun takmışım da öyle sokakta geziyormuşum gibi gören insanlar var. Öyle değil tabii yani. Kızlar ne diyor? Sen onu söyle. Kızlar ne diyor? Sakura hanımefendiler ne diyor? Efendim genç kızlar kes diyor. Genç olmayan kızlar kesme diyor. Teşekkürler bu kıymetli bilgi için. Evet, çok kıymetli bilgi için. Çok teşekkür Evet. ediyorum. Merhabalar. Size Merhaba. tanıyabilir miyiz? Bushido formanızla giriş yaptınız Japonya'ya. Olduğumuz belli olsun diye formamı giyip geldim. Adım Sinan. 3. kez gelişim Japonya'ya. 3. senem. Her sene bir kere geliyorum. Cem abiyi de yaklaşık bir senedir, 1,5 senedir falan tanıyorum YouTube videolarından. Onun önerdiği birçok şeye Japonya'da gittim. Hachioji olsun. Oradaki hard off'u senin sayende öğrendim. Senin önerinle videolarında mümkün olduğu kadar bir yerlere gitmeye çalışıyorum. Genel olarak siz Japonya ile ilgili ne söyleyebilirsiniz izlenim olarak? Bir bilgisayar oyunundaymışım gibi geliyor bana. Her şey o kadar güzel ve düzenli ki sanki bir bilgisayar oyununun içerisindeymişim gibi geliyor bana. Belki de kendi ülkemizde alışık olmadığımız düzen ve mutluluk var burada. Bu da beni buraya çekiyor. Parla français, parla français. Ulan unuttum ya. O modifa français. Je m'appelle Cem. Bir dönem ayna karşısında Fransızca çalışmışlığım oldu da okulda konuşmuştuk ya. Hani sen 3 tane Konuştuk Çinli da. kız arkadaştan bahsetmiştin. Onlarla daha çıkıyorum zaten. Kendini tanıtır mısın bu arada? Benim adım Samet. Dil okuluna gidiyorum. 3 aydır burada yaşıyorum. Ve hayat gayet iyi yani. Şimdilik. Ya komik insansın. Sevdim seni. Teşekkür ediyorum sana da geldiğin, katıldığın için. Yani sınırsız içecek, sınırsız yemek. Dediğimizi alabiliriz. Masayı yani. Nasıl istersen. Meyhane gibi yerlerde tavuk, sashimi, balık, kızartma gibi şeyler popüler. Abi yılan balığı var diyorum kimse yılan balığı yemiyor. Yılan balığı Japon'un en eski yemeklerindendir. Ama soya genelde bizim damak tadına uygun olmadığı için oradan genelde bir sevmiyorlar. Galiba siz de yılan balığı sevmiyorsunuz. Çekiniyorum ben yani. Abi yılan değil balık ya. Ya biliyorum da çekiniyorum. O ismi yani yılan ismi yani. Kameraya çıkmak istemeyenler oldu. Önce onlarla bir görüştük sağ olsunlar. Buraya kadar geldiler. Onlara bir selam gönderiyorum. Cem Kunda Japonya buluşmalarına hoş geldiniz. Sıradaki masama geçiyorum. Normal kalem tutuyor gibi. Japonya'da yaşayan arkadaşımız çubuk tutmayı gösteriyor. Gyoza afiyet olsun. Afiyet olsun. Senin ismin de bende hep Jesus abi olarak kaldı ya. Bir senedir İsa abi. Instagram adresi de ama çok akılda kalıcı. Görüşmediğimizden beri nasıl? Saçlar değişmiş galiba biraz. Japonya'ya uyum sağlamışsın da. Nasıl gidiyor Japonya'da yaşamı? Geçenlerde bir iş değişikliği yaptım. Ne iş yapıyordun bilmeyenler için? Ben mühendisim. Elektrik elektronik mühendisiyim. İşte 4 senedir buradayım. Şu anda da uydu haberleşme üzerine çalışıyorum. Şu anda büyütmeye çalışıyoruz. Yabancı şirket. Japonya'da çalışmak istiyorsanız yabancı şirket seçin derim. Yani maaş beklentisi olarak yabancı şirketler Japon şirketlere göre çok daha Fark ediyor değil mi Japon şirketiyle yabancı bir şirket arasında? Evet, evet. Daha rahatsın anladığım kadarıyla. Kafa olarak. Senin aynı sektörde olacaklara, burada yaşamak isteyenlere ne tavsiye edersin? Japonca kesinlikle öğrenin. Hem Japonca biliyorsunuz hem İngilizce biliyorsunuz. Gerektiği zaman Türkçe bile konuşabilirsiniz. Masalara bir şeyler geliyor gidiyor sürekli. Neler söylediniz böyle maşallah. Limonlu biftek. Limonlu biftek. Limonlu biftek. Bir tek pilavı eksik. Pilavı ayrı söyledi. O kızarmış şeyler öyle dışarıdan geliyor. Karage de mesela. Karage'nin karası yabancı ülke demek. Çin demek. Ya bu kızartma, tavuk kızartma teknikleri hepsi başka yerden geliyor abi. Pilavlar geldi. Buyurun. Yan masadan pilav geldi. Olsun. Banka burada. Daha çok söyleriz. Abi dur da sırtım dönük tam bir şey yapamadım oraya. Teşekkürler Demirhan kıymetli bilgiler için. Bu arada da ramen Japon yemeği değildir deyip Ben asla ona katılmıyorum. Ramen Japonya'nındır. ama evrimleşmiş. Yolda evrimleşmiş. Yolda biraz. evrimleşmiş. Derinden bir soru sorayım. Sence Japonların etkilendikleri şeyin çoğu Çin'den gelme mi? Kendilerine böyle uyarlayıp genel olarak her şeyin. Her şeyleri değil. Yazı gelmeden de önce burada bir dil vardı. Buranın kendi dili var, kendi kültürü var. Japonya'nın Çin'le tanışması Japonya olduktan sonra. Yazıyı oradan aldılar diye. Biz şimdi Latin alfabesi kullanıyoruz. Tamam Orta Asya'da Göktürk alfabesi vardı da ondan sonra Arap alfabesi var falan. Demek değil ki mesela biz de bütün yaşantımızı, kültürümüzü Araplardan mı aldık? Yok öyle bir şey. Yazıyı Çin'den almışlar, kendilerince uyarlamışlar. Mesela ekstra 2 tane alfabe yapmışlar. Japon diline daha uygun olsun diye. Çünkü mesela Çin'in gramerinden ötürü bu aradaki ekler, bağlaçlar falan filan oturmuyor. Ve gramer sırası da oturmuyor. Uyarlama yeteneği çok yüksek. Ramen mesela uyarlanmış bir yemek olarak görebilirsin onu. Genel olarak hani hepsini ortaya karışık sormamın sebebi o. Benim gördüğüm biraz çoğu şeyden etkilenip kendilerine göre uyarlama. Kokodes. Öyle. Balığımız geldi. Afiyet olsun. Buyurun. Levrek galiba. Türkiye'deki balıklar gibi kokuyor. Ne güzel. Bayağı balık ızgara düz. Yanında turpu var. Limon sıkabilirsiniz. Milli sporcu olacak adam var burada. Buna protein lazım. Afiyet olsun. Ben ara ara döneceğim. Aklıma takılanları Demirhan'a soracağım. Ben Türk pilavı yiyeceğim. Türk pilavı gelince tekrar Bugün ne
Merhabalar. Sizi bıraktığımda da çubukla bir şeyler yapıyordunuz. Döndüm hala çubukla böyle bir savaş halindesiniz. Merhabalar öncelikle hoş Merhaba, geldiniz. hoş Teşekkür bulduk. ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Tanıyabilir miyiz? Tabii. Eşimle fırsat buldukça geziyoruz. Ben Murat Ohale. Gaziantep'te yaşıyoruz. Ben öğretim görevlisiyim. Fırsat buldukça gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Yani şu ana kadar 62 ülke gezdik. Aa, maşallah maşallah. İnşallah devam edebileceğiz bakalım yani. Japonya hakkında ilk böyle gözleminiz ne olur? Neler söyleyebilirsiniz buralarla ilgili? İkinci gelişimiz çok beğendik. Daha önceki gelişimizde Tokyo, Osaka, Kyoto'ya gitmiştik. Hani bu sefer sadece Tokyo'da biraz daha sindire etrafı daha rahat bir şekilde koşturmadan gezmek istedik. Bize göre hani izlenimimiz doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama mükemmel bir düzen var toplumda. Problemler vardır ama benim için dünyadaki düzen denince aklıma gelen ülke yani. Merhaba size de. Japonya hakkında gözleminizi sormak istiyorum. Sizin en çok ne hoşunuza gitti buralarda? Neyi sevdiniz, neyi sevmediniz? Daha çok düzen içinde olmaları, saygılı olmaları, insanların birbiriyle konuşurken ki sevgi, saygısı, yani bize gösterdikleri güler yüz. Bir kere yenilecek ülke değil mi Japonya? Tabii, Tekrar kesinlikle. gezmek için. Daha üçüncü defa da geleceğiz çünkü görmek istediğimiz birkaç şehir daha var. Hokkaido'ya çok gitmeyi düşündük de biraz süre kısıtlı olacaktı, koşturacaktık o yüzden şimdilik kaldı. Hokkaido'ya şu anda gidelim deyin hemen gelirim. hemen Tamam, hemen inşallah- giderim. İnşallah beraber gideriz. Hemen giderim. Hokkaido'nun bende yeri ayrı biraz. Size güveniyoruz. Teşekkür ederim. Öğretmen olarak, hoca olarak size ayrı bir soracağım. Beğenmediğiniz ne var mesela Japonya'da? Olumsuz olarak, Dürüst gözlem olarak. konuşmak gerekirse hiçbir şey yok. Bulamadım, düşünüyorum ama şöyle bir şey söylüyorum. Başkalarıyla da paylaştım. Herkesin hoşuna gitmeyebilir bu düzen, bu sistematik hayat. Bazıları biraz kaostan hoşlanabilir. Onlara göre bir yer değil. Yani veya sigara içenler için zor bir yer olabilir diye düşünüyorum. Yemek aynı şekilde. Yemek yani açıksanız farklı lezzetlere güzel ama tabii ki Türk yemeklerinden çok farklı. Sıkıntı yaşanabilir ama ben kendi adıma yaşamıyorum. Mesela siz ne yediniz, ne söylediniz? Biz şiş yedik. Tavuk mu? Evet, Türk yemeğine benzer ama bir de gyoza yedik. Gyoza, Çin mantısı. Son kalan beğendik, ikisi de çok güzel. Bana çok uygun. Ben her şeyini denedim ve denemeye de devam ediyorum. Size afiyet olsun. İstediğiniz kadar yiyip söyleyebilirsiniz bu arada, yiyebilirsiniz. Tamam, Hepsi çok teşekkür ederim. Cemfun kanalının sponsorluğunda devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Pilav. Hemen pilava dönüyorum. Teşekkür ediyorum. Hocamızdan alıyorum mikrofonu. Bu önümüzde gördüğünüz bu tabakta Japonya'nın en yalan isimli yemeği mevcut. Bunun adı Toriko Rice, yani Türk pilavı. Bugün ne yiyeceğiz bulunmakta. Bunun adı Toriko Rice. Ben menüde öyle mi yazıyor? Evet, bu Nagasaki'den çıkan bir yemek. Biraz böyle soul food, comfort food olayı. Makarna var, biraz böyle etli pilav var, ortasında domuz var, sos var. Abi bir gün Nagasaki'de şefin biri bir tane gemide, askeri gemide, bu Amerikan askerleri mi ne ziyarete gelmiş. Bunlara bir yemek yapması gerekiyormuş. Dolapta ne varsa ondan bir şeyler uydurayım ortaya demiş. Burada böyle baharatlı pilava pilav derler. Düz beyaz pilava pilav demezler. Yani pilavfu diye bir kelime var. Etnik pilavlara pilav derler. Şinitzel varmış, onu koymuş üstüne. Dünden kalma makarna varmış, onu yapıştırmış. Askerler bunu, Amerikan askerleri bunu yemiş, çok beğenmişler. Ya nedir bu yemek? Biz bunu bir daha söyleyelim. Nerede görsek söyleyelim demiş. Adam bakmış, düşünmüş. Ulan pilav var. Pilav nerenin? Türkiye'nin. Hiç böyle Türk pilavıyla alakası yok ama. Demiş ki Toriko Rice. Türk iş pilav demiş. Öyle de kalmış. Nagasaki'nin ünlü bir yemeği. Böyle Japonlar biliyor mu bu bilgiyi? Nagasakililer bilir. Yöresel restorandayız. Türklerin bundan haberi yok. Yani ikinci bir Türk hamamı vakası da ortaya çıkabilirdi. Ama çıkmamış. Ne olur mazur görün. Torgo bura mıydı? Evet. Genel evlere falan bir şey diyorlar. Ne oraya girmeyeyim çok, tamam. Genel ev. Allah Allah. Aklın Onu nerede? değiştirdiler. Tokyo valisi değiştirmişti de onu. Toriko Rice もう一つ。あと、一国門ソーダ割り。ごめんなさい。生2つに瓶。 Demirhan buranın çalışanı gibi. Sanıyor yani son zamanlarda. Abi epeydir görüşmüyoruz. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben etkinlik düzenli için sana teşekkür ediyorum. Cancun'dan ulaşan arkadaşlar oluyor. Güzel vakit geçiriyoruz yani. Beraber eğleniyoruz falan. Senin yaşantın nasıl gidiyor? Hem tanımayanlar için seni bir kendinden başlarsan ne iş yapıyorsun, neler yapıyorsun? Yazılımcıyım ben işte. 7 yıldır Japonya'dayım. Gurbette yaşam mücadelesi veriyorum. Ara sıra yayın açıyorum da şu ara verdim ya. Kick'te Usta Show adlı kanalda yayın açıyorum da. Oo güzel. 7 senedir buradasın. Nasıl yaşantın? Genel olarak ne geldi abi? Popular Betcha Yumejin. Bana kanalı göster diyor. Bak şimdi. Kanalı フォローしてください。 bizi takip etti de çalışan hanımefendi
Teşekkür ederim. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Vatandaşlık alıyordun en son, öyle bir düşüncem vardı. 6 Ağustos'ta randevum var. Vallahi bilmiyorum, sıkıntılı gözüküyor ama bakacağız ya. Hani kısmet. Hayırlısı olsun. Onları konuşuruz yine ileride de. M1 var diyor, bilmem ne diyor, vermediler diyor. Bakalım yani. Valla Cemkun'u takip edin. Cemkun'la içerik yapmayı seviyorum. Sağ olsun. Ne zaman çağırsam geliyor valla. Güzel şey buluyorsun ama, içerik buluyorsun sen. Çok iyi çalışıyorsun ya YouTuber olarak, gidiyorsun, geziyorsun. Çoğu YouTuber var, adam bakıyorsun sürekli yemek yiyor abi. Adam şunu yedim, bunu yedim, şunu yedim, bunu yedim. Sen gidiyorsun, konuk buluyorsun. Çekiyorsun kanalına, Osaka'ya gidiyorsun, geliyorsun. Yapıyorsun abi bir şeyler yani, anladın mı? Bir bit pazarına gidiyorsun. İçerik benim işim ya. Ben olabildiğince farklı kategorilerde bir şeyler yapmaya Konuk konusunda çalışıyorum. çok iyisin sen. Konuk Ben gördüm, konuk konusunda bayağı kalite yükselmiş yani. daha da farklı konuklarımız olacaktı ama önümüzü kestiler. Cemkun'dan görüp böyle mesaj atan herkese teşekkür ediyorum. Yiğit'i takip edin. Kick'te takip edin Yiğit. Adam mesela Japonya geliyor, beraber içiyoruz, arkadaşlık oluyor, anlatabildim mi? Farklı insanlarla tanışıyorum. Güzel oluyor yani. Merhabalar. Merhabalar. Sizi de tanıyabilir miyiz? Nasılsınız? İyi misiniz? Biz teşekkürler. Sizleri sormalı. Teşekkürler. İstanbul'dan geldik. İstanbul'da bir şirkette çalışıyorum. 3. kez gelişim. Ortam çok güzel. Dikkatinizi neler çekti? Düzen ve bir saygı var. Saygı insana burada huzur veriyor. Huzur verdiği için de rahat ediyorsunuz burada açıkçası. Kalabalığın içinde bu kadar düzenin olması çok güzel bir şey. Olumsuz bir şey var mı peki gözünüzde? Turist olarak burada olumsuz ne gördünüz? Sosyallik beklemesinler. İnsanlar asosyal olması gerekiyor bence. Çünkü bu kadar nüfusun düzenli olabilmesi için asosyal olması gerekiyor. Kamakura'ya gittik. Çok güzel bir yerdi mesela. Biraz daha böyle kültürel gezi yaptık bu sefer. Güzel, sevindim. Kamakura'da buranın Tokyo'nun aşağısında kalan güzel yerlerden böyle günübirlik gidilip gelinebilir. Kamerayı Yiğit'e verdim de. En küçüğümüzden başlayayım ya. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Neler söyleyebilirsin Japonya ile alakalı? Çok temiz ve yaşam şartları falan çok yüksek, o yüzden çok rahat gezilebilecek ve eğlenilebilecek. Yaşın kaçtı bu arada? 13. Sana göre ne hitap ediyor buralarda 13 yaşında biri olarak? Ne ilgini çekiyor? Her hobi için bir şey var yani. Herkesin ilgisini çekecek şeyler var. O yüzden benim de ilgimi çekecek şeyler var. Hani makettir, elektroniktir. O yüzden çok güzel bir yer bence. Güzel. Ne aldın mesela? Bu ana kadar bir şey almadım ama daha önce de geldim ailemle. O zaman maket almıştım. Maket aldın. Ha, uçak maketleri aldın. Evet. Tamiyan maketleri oluyor kendine. Var mı ileride Japonya'da yaşama, ben burada yaşarım, evet düşüncem var mı? Yaşanabilir ama şu an öyle bir düşüncem yok. Düşüncen yok. Hemen aileye döneyim, yan tarafa. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler, ben de iyiyim. Japonya'da en çok güvenli olması, temiz olması, insanların nazik olması, bunlar çok hoşuma gitti. Yemekleri mesela? Yemeklerini çok beğeniyorum ben. Aradığım her şey var. Lezzeti bana uygun. Favori yemeğiniz ne oldu mesela burada? Yakuniki değil mi? Yakiniku. Yakiniku. Ha, kendin pişir, kendin ye yerlerinde. Et kızartma. Ramen de güzel. Ramen de seviyorum. Evet. Onigiri de çok seviyorum. Onigiri de. Yosun yapraklı. Güzel. Böyle tunalı mayonezli. Evet. Güzel oluyor. Bir önce geldiğimizde Kyoto, Nara'ya gittik. Ondan sonra da işte Kamakura, Yokohama, daha yakın. Baba aile büyüğüne döneyim. Babaya geçelim. Tutabilirsiniz bu arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. En son geldiğim için yediniz değil mi bir şeyler? Biz yedik, teşekkür ederiz. Oraya yetişemedim. Ne yemiştiniz bu arada? Yılan balığı. Yılan balığı yediniz. Beğendiniz mi unagi'yi? Güzel. Açıkçası biz geçen sene geldik. O zaman ta gelmeden yine senin videolarını izleyerek geldik. Notlar aldık, teşekkürler. gezdik. Ülkeye hayran olup geri döndük. Hatta dönüşte İlber Kaan benim oğlumun adı. Uçakta Japonca çalışmaya başladı. Ne güzel. Biz gittik Japonca çalışmaya başladık. Ne güzel. Bence LPT sınavına hazırlanmaya başladım. Acaba oraya mı gitsek, yaşasak mı, nasıl olur falan derken. Ama Japonya'da yaşamanın da, çalışarak yaşamanın zor olduğunu da öğrendik tabii bu arada. Evet abi, turist olarak gezmekle yaşamak biraz turist farklı olarak olabiliyor. gezmek insanı hayran bırakan bir ülke ama tabii yaşamak, çalışmak başka bir şey. Turist olarak geleceklere neler önerebilirsin? Bir kere insan aç kalmaz. Ya bugün metroya bindik. 2 tane 6 yaşında falan küçük kız çocuğu el ele tutuşup metroya bindiler. Muhtemelen okuldan çıkmışlar. Evet, Hayretler içinde baktık. Çantalarından bir şey çıkarttık dediler. Sonra tekrar başka bir koltuğa geçtiler. Biz hayretler içinde izledik. Başka ülkelere de gittim ben, Avrupa'da falan. Amerika'ya da gittim. Bu kadar dünyada güvenli bir ülke görmedim. Tabii hırsızlıklar var, çocuk kaçırmalar Elbette vesaire var ama var. hani o sıralamaya koyacak olursak dünyanın en güvenli ülkelerinden. tabii. Mesela sizin gördüğünüz görüntü eskiden daha fazlaydı aslında. Kırsalda da hala devam ediyor. Yani ilkokul 1. 2. 3. sınıfa gidenler trene biniyorlar. Günlük hayata bir şekilde bireysel olarak da bir yaşam olduğu için sürekli aileler alıştırıyor. Ana baba da sürekli çalıştığı için kreş gibi yerlere veriyorlar. Çocuk böyle 2-3 yaşına itibaren hep alışıyor.
o yaşama. Tabii Tokyo gibi yani İstanbul'un 2 katı. 40 milyonluk bir metropolde mesela çocukların trene binmesi, tek başlarına bir yerden bir yere gitmesi inanılmaz büyük bir özgürlük aslında. Turistin en rahat edeceği ülkelerden gibi geldi bana. Yani Doğru. her şey ayağınıza geliyor gibi. 24 saat işleyen bir düzen var burada. Karnınız acıktı, markete gidiyorsunuz, alışveriş yapmak istiyorsunuz, işte Don Quixote'ya gidiyorsunuz, farklı bir yere gidiyorsunuz. İnsan yaşamını inanılmaz kolaylaştırıyorlar. Kesinlikle, hiç Ülkenin çekinmiyorum. Edirne'den Kars'a diyeyim, ülkenin başı sonu öyle. O konuda inanılmazlar. Teşekkürler. Söyleyebilirsiniz, ya yiyebilirsiniz. Kesene İstediğiniz bereket. kadar. Sağ olun. Arkadaşımızın yanına ne yapıyorsun buralarda? Hangi rüzgar attı seni buraya? Küçüklüğümden beri gelen bir istekti bu. Ben başta ilkokulda anime izlemeye başlamıştım. Japon kültürü, Japonya'nın kendisi burada 7-24 bitmeyen bir hayat olunca beni içine daha da çok çekti. Paramı bir yıl boyunca biriktirdim. Okulumu bitirdim. Geldim güzel. burada kutlamamı da yapıyorum diye. Kaç yaşındasın bu arada? 18 yaşındayım abi. 18 yaşında. Evet. Tek başına geldin. Tek başıma geldim. Ege 18 yaşında Japonya'ya tek başına gelmiş. Ben lisede Erasmus'la İtalya'ya gitmiştim. Aslında o birazcık daha beni dışarıya açtı. Bir yurt dışı sorumluluğunu almayı aslında birazcık daha o bana öğretti. Erken yaşta gezip görmek imkan dahilinde tabii imkan varsa. Kesinlikle. Ben senin yaşında yok bir şey yok yani yok. Aslında PlayStation biraz, oynuyorduk. Evet imkan dahilinde ancak bu imkanı yaratmak için çok ciddi çaba verdim. Hani ailemden almak bir yana kendi çabamla da belli bir para kazanıp geldim buraya. Ne güzel. Onun için aslında insan hayalleri için çabalaması gerekiyor ve imkansız diye gördüğü şeylerin de peşinden koşması gerekiyor. Evet. Çünkü bu hayatta imkansız olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Yani ne kadar hani kendi ülkemiz dahilinde demiyorum. Hani ekonomi bozuk olabilir, başka şeyler olabilir, olumsuz birçok şey olabilir. Kesinlikle. Onun üzerine gidip çalışırsan bir şekilde karşılığını alıyorsun. Evet. Geliyor. Hani bu bizim ülkemiz üzerinde demiyorum. Şimdi maddi olarak buralara gelip gitmek ve 18 yaşına biri için biraz zor aslında. Kesinlikle zor. Yani örnek veriyorum. Burada bir hafta kaldın mı 100-150 bin lira para gider. Ki en iyi ihtimalle. Gider. Gider İşte yani. uçak biletine eğer direkt uçuş aldın diyelim, konaklamayı merkezi bir yerde yaptın diyelim. Yemesi, içmesi, gezmesi, biletler derken maliyet katlanarak artıyor. Evet, Türkiye'ye göre uygun. Yeme içme, alışveriş derken uygun. Bir kere buraya geldin mi, gördün mü? Tabii bizde neden böyle olmuyor gibi şeyler aklına gelebilir. İlgini çeken 18 yaşında biri olarak mesela bu kültür hakkında neler söyleyebilirsin genel olarak? Gözlemin ne mesela? Uçaktan indin, havalimanından geldin, ne gördün, ne gözlemin ne, öncelikle ilk şu, dikkatini çeken ne? Havalimanı internetine apar topar bağlandım birazcık. Shinjuku'ya geçmem gerekiyordu. Nasıl giderim diye. Limuzin bas gösteriyordu. Oradan direkt gittim, biletimi aldım ama baktım bilet 6 dakika sonra. Diğeri 1 saat sonra. Aldım bileti, koştur information desk'e gittim. Orada bir çaba bana yol anlatılmaya çalışılıyor. Önümde bir abla vardı. Koştura bana göstermeye çalışıyor, çabalıyor. Oradakiler aşırı destek oluyor. Valizimi alıp yerleştiriyorlar. Çok saygılılar. Sürekli bir eğilme olayı var. Hani selam vermek gibi. Tam olarak tabirini bilmiyorum. Daha sonrasında Güzel. limuzin basa bindim. İlerliyoruz. Bir durakta duruyoruz. Durakta orayı yöneten bir eleman oluyor. Eleman otobüs ayrılırken 90 derece direkt selam duruyor. Aşırı şaşırdım. En çok şaşırdığım şeylerden birisi buydu. Çünkü otobüs ayrılıyor. Büyük bir olay değil benim gözümde. Ama çok ciddi bir saygı var. O konularda Japonlar inanılmazlar ya. Kesinlikle abi. Mesela senin ilk dikkatini çeken şey bu. Daha ülkeye Bismillah dedin, ayak bastın. Mesela önemli Evet, bir gözlem. Kanalımızı takip eden izleyiciler arasında mesela çocuğu olan aileler var. Şimdi güzel bir örnek olmuş olur. Japonya o turistik konularda çocuklarına böyle güvenip gönderebileceği tek başına ülkelerin başında geliyor. Hani kendimizi bildiğimiz sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii sen bir şeye karışmadığın sürece bir başına bir iş gelmez buradan. Daha uzun süre daha buradasın zaten. Ortalama bir ay buradasın. Evet, evet. Bir ay buradasın. Bu arada kafana bir şey takılırsa yaz bana. Instagram'da Tamam, çok şey teşekkür yaz. ederim. Bir şeye ihtiyacın olursa. Sadece video çekmek için değil yani. Yazabilirsin. Yiğit'e de yaz. Yiğit'in de eli kolu uzundur. Evet tabii canım. Kamera işini öğrendim artık. Yayın yapıyorum ya ara sıra. Teşekkür O işi ederim. öğren. Eskisi gibi yeni çekmiyorum yani. Teşekkür ederim. Yiğit'e rakı vereceğim sonra da. Geldik. Kavşaktayız. Yağmur var. En zor çekimim bu oluyor. Hokkaido'da tayfun yedim, bu kadar zorlanmadım. Rakımızı koymamız lazım artık. Çıkarıyorum emaneti. Cemkun'la beraber Japonya yaz buluşmalarına hoş geldiniz. Meşhur kavşaktayız, Shibuya'dayız. Rakı içeceğiz. Su derdimiz olmayacak. Çalışıyoruz. Video beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle bir servis yok ya. Arkadaşlar yaklaşabilirsiniz. Şimdi müptezel gibi şu halimize bak. 4,5 senedir buradayım. İlk kez böyle Shibuya'da rakı içeceğim. Koyuyorum. Güzel bir kombinasyon. Levent Kırca'nın alkolik taklidi gibi sağ
Biraz su koymam lazım. Ne güzel ya. Türkiye kokuyor, Türkiye. Elleri boşalan biri. Su dolduracak biri lazım. En büyüğümüze verelim. Ben göz damlası, kararı. Göz kararı. Göz kararı. Bu sizin olsun o zaman. Arkaya ben doldurduğumu verim o zaman arkaya. İçmiyorsanız alabiliriz, sorun değil. Yok, hiç önemli değil. Cins abi, bize gelmiyor değil mi o? Japon yağmur suyuyla beraber unutulmaz bir tecrübe olacak. Japon yağmur suyuyla Demirhan'a da koyayım. Sağ sol çekim arasına. Demirhan dur dediğin yerde dururum Demirhan. Demirhan durmayacaksın galiba. Demirhan adının hakkını verecek. Tamam iyi güzel. İyi mi? Top benden çıktı. Koyuyorum o zaman. Biraz daha olunca başkasını çağıracağım. Valla Shibuya'da da meşhur kavşakta da içmedik demeyiz. Peynir var mı cebinde? Peynir yok ya. Cebinde peynir yok mu? Peynir yok ya. Çifte Tayfun geliyor. Şu yaptığımız işe bak. Ay, Bu kadar mı Türk olur? Japonya'da başka ne zaman? Bak normal şartlarda gelip şurada içsek bu kadar konu olmaz, olay olmaz. Content olmaz. Önemli olan yağmurda şu yağmur Japon suyunu bak. Gramajı ayarlamak gerekiyor. Biraz almak lazım. Biraz alın. Ben şöyle bir çember çizelim. Evet, gelen arkadaşlara, gelen abilerime, ablalarıma teşekkür ediyorum. Tokyo'nun ortasında unutulmaz bir an. Rakı içerken yağmur sularıyla rakıyı beslediğimiz bu unutulmaz Japonya akşamında çok güzel konuşuyorum şu anda. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese şerefe diyorum. Şerefe. Oo. Biraz suyu az kalmış. Haberleşiriz daha sonradan da. Teşekkürler geldiğin için. Görüşürüz daha sonra. Sana da rakı vereceğim. Unutmadım seni de. Evet, Wikipedia köşemizde, Japonya'dan bilgi köşemizde Demirhan'a sormak istiyorum. Buna benzer bir içki Japonlarda var mı Demirhan? Yok. Teşekkürler. %40'lı bir şey desek. Viski de var abi. Viski ağır bir şovcu olabilir. Nasıl bir bardaktan boşalırcasına yağmur var ya. Biraz kendime geldim. Şimdi konuşmaya başlayabilirim. Coppola'nın gençliğine benziyorsun şu anda. Hiç farkında değiliz ama. Kimin? Francis Ford Coppola'nın gençliğine benziyorsun. Capone. Francis Ford Coppola'nın gençliğine benziyorsun. Coppola'nın gençliği. Tam böyle şapka mapka gözlük sakal benziyor. aynı. Abi Godfather'ın yönetmeni ya. Godfather'ı severiz. Godfather 1, 2, 3 oynamışlığım var. Bitirmişliğim var 2 kere. Ha oyun mu? Oyun. Oynamışlığım var deyince. Ha, oynamışlığım var. Güzel. Polis mi? Ama Yazsak kardeşim. memnun oldum tanışma. Tabii yazabilirsin. Ben numaramı veririm, paylaşırım size. Teşekkürler. Geldiğiniz için kusura bakmayın yağmurda. Kusura bakmayın. Yolluk verebilirim biraz. Dayanışmamız mükemmeller olarak. Kimisi şemsiyeyi tutuyor, kimisi kamerayı tutuyor, kimisi mikrofonu tutuyor. Ülkecek beraber birlik, bütünlük. Demirhan tamamla. Sende o cümleler daha fazla. Birlik, bütünlük, dirlik. Aradığımız bu zamanlarda Japonya'nın bir ucunda bu şekilde bize güç veriyor. Evet, güç veriyor. Nusret Hoca 2 abi. 60 küsür tane ülke falan gezmiş. Bir anlattı böyle dinledim abi. Hep Shibuya'da rakı içmek istemişsin abi. Bugüne kısmet ha. Ben sizi house müzik bara eve götüreceğim. Eve mi? Orası sürpriz. Kapalı bir alana götürmem lazım. Bisikletle Japonya'yı gezerken bu kadar ıslanmıştım. Ben ancak duşta bu kadar ıslanıyorum. Başka ıslandığım bir alan yok. Rakımızla birlikte. Abi en kıymetli görev Bushido tişörtümüz de sende, rakı sende. Gold serisi sende. Geçebiliriz. Sahneye çıkıyorum. Geçelim. Tayfun'da ne zaman dışarıda hep beraber rakı içeceğiz ya? Yok böyle bir imkan sağlanmıyor. Rakı geliyor, rakı emin ellerde. Rakı devam edebilir yoluna. Cem Kun'la Japonya buluşmalarında kalanlarla birlikte yağmur suyuyla takviye yapıyorum. Japonya'da yağmurda yürümek inanılmaz rahatlatıyor arkadaşlar. Shibuya nasıl bir yer? Shibuya biraz gençlerin mekanı. Yiyor, içiyor, klaba gidiyor, bara gidiyor. Biraz gençlerin mekanı. Bu yağmurda bile böyle bir kalabalık var. Kalabalık var. Siz düşünün yağmursuz vakti. Rakı yoluna devam ediyor. Abartarak söylemiyorum arkadaşlar. Gerçekten yağmurlu havada yürümeyi Japonya'da çok seviyorum. Zaten başka hiçbir deli bu kadar büyük bir yağmurda çekim yapmaya gelmez. Yiğit'in tavsiyesiyle geldik. Köşemiz burası. Beni bilir o, çeker o. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Shibuya gece hayatı yapıyoruz. Cem Kun beyefendiyle. Biraz takviye yapıyorum da. Rakı bardağımızı dolduruyoruz. Bende her iş var. Bardak var. Ben şu... Abi sen bir ucundan tut, ben bir ucundan tut. Sen dur de bana. Ya Allah. İşte birlik, beraberlik. Bak şurada her renkten, her türden arkadaş edinebiliyorsun yani. Teyze seni kesiyor yalnız. Kim? Teyze bayağı istekli bak. Teyze seni kesiyor yalnız. Yeter. Şerefinize kampay.
Bir tane adam var Türk, kel olmuş, Budist olmuş, monk olmuş. Bir şey anlatıyor abi, derdi neymiş, niye öyle şeyler yapmış anlamadım. Fukuoka'da yaşayan, onunla konuştum, ben içerik yapacaktım da. Ona da burada selam gönderiyorum. Mbappe mi? Mbappe. Abi rakı içiyoruz, rakı içer misin? Nomimaska, sake, nomimaska, sake, o sake. Namay banandı. Yote. O ikisini beraber ver abi. Japon bu, ikisini double alsın. Yiğit, bana şemsiyeyi tut ama Yiğit. Aa pardon ya, pardon. Omichan'a bakıyordum ben. Mikrofon önemli. Omichan. Omichan Doko. Doldur abi. Doldur abi. Ima, YouTube'da video撮れます。Kırmızı olmuş abi bakın. Torko Jito kite nani o思い浮かべますか? Kebap. Kebap? Kebap. Hadi dozo. Kanpai. Abi çıta. Abi dur açıklayacaktım ona. Yoncu Goten alkol alırız. Kite. O bütün gün yeter, bütün gece. Motto olmaz mı? Mo daijoubu desu. Daijoubu desu ya. Thank you. See you bro. Thank you. Kiosketlere. Kendine iyi bak abi. Ayaküstü. Denk gelene şat attı ya. Sık içti çocuk. Ya vücudunda bir şey eksik. Bilimsel bir şey. Demirhan bilir, bunu da bilir gerçi Demirhan. Vücutları alkole dayanıksız ya Japonlar. Bağırsakları kısa, o olayı mı acaba? Oha öyle miymiş lan? Buradan beni takip eden doktor hocalarımıza yazıyorum. Vücutta ne eksik olursa alkole dayanıksız hale geliyorsunuz. Japonlarda o yok. Ülkenin genelinde yani ortalama 100 milyon insanda o yok. Hani bir iki bardak içten böyle yamuluyorlar ya penguen gibi. Onu demeye çalıştım. Buna rağmen de çok severler içmeyi mesela. Çok böyle ritüelistik bir şeydir. Şintoizmde de vardır zaten. Tanrılara kol kurban edersin falan filan öyle şeyler var. Tayland'da tanrılara fanta veriyorlar. Tanrılara fanta mı veriyorlar? Evet. Abi kapitalizm budur işte ya. Coca-Cola Company. Bu kadar mı girdiniz Aynen, milletin fanta içine veriyorlar. abi? Hatta vişneli fanta falan var ondan veriyorlar. Uçuşumuz sağlıklı geçsin diye uçak maketi ya oyuncak uçak böyle koymuşlar. Etrafına böyle mumları yakmışlar, dans ediyorlar etrafında. Güvenli geçsin diye. Ama evin sağına soluna inek CD atıyorlar. CD atıyorlar, içiyorlar onu da. Peki benim anlamadığım bu kadar şey yapıp niye fayda olmuyor? Demek ki Budizmin çıktığı yer, dinin doğduğu yer diyorsun. Nepal, Hindistan. Oralardan doğmuş, işte buralara kadar gelmiş. Ulan bütün dinin doğduğu yer ne? Ya Budizmin doğduğu yer. yani bakıldı. Ama etkisi olması lazım. Ben işte onu anlamıyorum. Neden etkisi yokmuş. olmuyor? Demek ki yok Onu öyle bir anlamıyorum. şey. Ya bu kadar Gayri safi milli hasıla Japonya'yı sollamış olabilirler şu anda. nüfus orada bak yani nüfusu iyi Ama kullanıyor. hiç düşen de değil. Japonya ile Hindistan arasında bazı anlaşmalar var. Aslında iki ülke bayağı birbirini sever. Etrafta çok fazla Hint güzellemesi yapılmasının sebeplerinden de son bir senedir. YouTube'da görüyorum. Kimisi Sakura almış, kimisi Family Mart'ta çalışıyor, kimisi izakayalarda çalışıyor. Japonya teknoloji götürüyor, adamlar chicken biryani getiriyor. Ya Hint yemeği seviyorum. Genel olarak köri möri güzel olabilir ama iyi yanlarını almak lazım. Abi köri yaklaşık bir 50 yıldır falan Japonya'da aşırı sevilen bir şey. Ama Japon tarzı köriyi yapmışlar yani böyle işte pilavın bir yanına şey falan. Ha, oradaki gibi değil. İşte yine döndük dolaştık. Japon'un her şeyi kendine uyarlamasına geldik Demirhan. Abi baklava yani. Abi şekeri düşürmüş. Bir minik geliyor abi baklava. Dünyanın parası. Önceki videolarda birine verdik. Biri bayıldı, orayı koyamadık videoda ama kız böyle gitti abi. Oh. Yakın bir zaman sonra aman abi ne oluyor? Her sene en az bir ülkeyi bisikletle baştan sona gezeceğim. Sponsor olmak isteyenlere sesleniyorum. Bir ülkeyi baştan sona gezen bir Türk olarak, Japonya'da yaşayan biri olarak bana ulaşırsanız Red Bull'a yazdım abi. Bana dedim yetkiyi verin, arkamda durun. Ben Japonya'yı koşarak da gezerim. Red Ben Bull yaparım. için birazcık hoplayıp zıplayıp tehlikeli şeyler yapman lazım. Abi bak bir bardak içtim. Bak görün nasıl hikaye yazdım 2 dakika. Hikaye değil gerçi, yapacağım gerçi de bunu da. Kamera arkasında gülüyorsunuz ama yapacağım bunu. Benim babam derdi. Oğlum niye Japonya'nın dağlarını boş boş geziyorsun? Gir bir işe çalış derdi bana. Yer böyle güldüğünde oluyordur. O neye döndü? İşte rehberlik yapıyorum. Gezdiğim köyler, kasabaları gördüm. Köyün kasabasını gördüm. Biraz rehberliğe döndü. Gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Tarihini olabildiğince okumaya, kendi insanımıza aktarmaya çalışıyorum. Böyle. Benim hayatım biraz böyle. Bir bardak daha verirseniz Şener Şen gibi burada çırılçıplak soyunup koşabilirim aslında. Content var yap bence. Burada bir Türk yayıncı milleti rahatsız ettiği zaman falan anında hesabını benden soruyorlar. Abi vallahi ya yemin ederim ya. Burada nefes alsan Japonya'da nefes aldım diyorlar yemin ederim. Buradaki komedi dünyasını sevdiğim için orada yükselmek istiyorum. Benim olayım bu. Biraz shonen manga, biraz Pokemon olayı gibi yani. En alttan başlayıp böyle en üste yükselme olayı vardır ya, en arketip olarak birçok shonen mangada görülen, bunu okuyan arkadaşlar bilir. Tamamen o hikayenin ortasındayım şu anda. Ama balbal fotoğrafı koy bak, suratım aynı. Balbal gibiyim. Balbalı kafam sakinleşince bulacağım. Deprem sürekli oluyor ya. Telefonlar ötüyor. Büyük deprem geliyor.
Büyük Hadi deprem gel. geliyor. Hadi gel. Neredesin? Oo sallanıyor. Yer sallanıyor. Yo sallandı. Bitti. Büyük depremlerde telefon ötüyor, ses çıkarıyor. Çok deprem oluyor. Tayfundan mı? Bak amcanın telefonu eski daha yeni ötüyor. Ama dikkat Deprem et. bitti. Depremler biraz fazla oluyor. Büyük Tokyo depremi bekliyorlar 8-9 şiddetinde. 8-9 şiddetinde bir depreme hiçbir ülke hazırlıklı olamaz abi. Zaten Japon genelde tam ona hazırlanıyor ama 8-9 şiddetinde geliyor ya. Binde bir gibi olan şey yani. Ona denk gelmememiz lazım. Bizim böyle bir 1000 sene sonrasındaki büyük depreme denk gelmemiz lazım. Şu kaos yazan yer var ya. Son noktamız Hyper Disco var. Kaos. House müzik yapan güzel bir yer. Bir üst katta arkadaşlar. Sakıncalı bir kare oldu. Onunla sokmaz. Bak kareye yakalattınız, ben bunu içmiyorum. Bunu. Parla Fonse abi içmez. Kur domuz yedi. Ne günahkarlığından bahsediyorsun? Oh my god. Kendine özel tabak aldı. Yedi. Türk pilavı. Domuzlu Türk pilavı. Fransız şarabı içiyordur. Değil mi? Nereden geldi bu istek? Çıkıyor kendisi. Zamanla mı yoksa hani bir istek bir yerden görmek? 20 liranın üstündeki profesörümüz, Baruthane Pilavcısı veyahut Nusret gibi. Üstü. Ama burası bir. İkinci kata merdivenden çıkın diyor, oraya gitmiyorum. Biraz sonra gireceğimiz bar. Fark edeceksiniz ki yerdeki halılar The Shining'deki otel ile cebimden bardak düştü, bakma ona. Bakma, utanırım. The Shining'deki otel ile aynı halıyı döşemişler. Neydi o otelin adı? Overlook Otel. Overlook Otel'deki aynı halıyı döşemişler. Evet, sinema dünyasına yapacağımız derin dalış devam etmekte. Buyurun. Rakıyı kaldırın dediler. Öyle bir yere getirdim ki ben de ilk kez geldim. Hep gelmek istiyordum. Hype, disco, kaos. Bir şey soracağım Cem Kun kankam. Seni ne çekti buraya? Merakla soruyorum. Turistten arındırılmış. Turist yok. Ne biliyor musun? Bak şu arkadaki görsele bakın. Böyle 70'ler, 80'ler. Filmdeymişsin gibi. Tam benim böyle eski dönem izlediğim filmlerde. Mesela kızın saç şekli. Bu döneme ait değil. 70'lerin, 80'lerin. Konsepti, gösteremedim. Konsepte uymuşlar biraz. Efe merhaba. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Harika vallahi, teşekkür ederiz. Böyle bir yere gelmiş miydin daha önce? Asla gelmedim. Müzik sever misin? Ne tür müzik dinlersin? Bayılırım. Operaya hazırlanıyorum. Sesinde de böyle bir tınılık var. Tam o terimleri bilemiyorum ama böyle bir anda ayağa kalkıp böyle Pavarotti gibi eğitim alıyorsun. Alıyorum evet. Ne hedefin ne? Nasıl bir şey yapmak istiyorsun? Şu an opera sanatçılığı gibi duruyor ya. Türkiye'de Türkiye'de. çalışma tekniği var. Bilmediğim için soruyorum. Dersi, ses egzersizi vesaire. Sonra parça çalışıyorum. Teşekkür ederim. Sana döneceğim. Şimdi buradan bir şey geldi de. Sen ödüyorsan diyorum bir şampanya açalım. Ne kadar? 18.000'den başlıyor. Tamam. Şampanya yüzümde nur açtı da bir anda. Tavana baktınız mı? Bir süre sonra alkol kullandıktan sonra insanın kafası da böyle oluyor arkadaş. Sıkıldın gibi sanki. Abi benim uyku düzenim sıkıntılı da o yüzden her şey yolunda. Merak etme. Japonya'da da paps diye patlattırmadık demeyiz. Bravo. Oh. Evet. Cem Kun'la Japonya buluşmalarında bugün Hype Disco Bar'dayız. Shibuya'da yerel bir yerdeyiz. Bir anda böyle ayağa kalkıp Efe'yi biliyor musun? Efe Pavarotti gibi. Bana Instagram'da biri gitar getireceğim abi dedi. Ben dedim herhalde şaka yapıyor. Şöyle bir şerefe kampay. Bu şekilde takıyorum. Şampanya güzel mi? Bu ne bu abi? G şampon kordon uçuyor bana. Marketten alıp getirmişler abi. Hiçbir şeyi beğenmiyor adam ya. Beğenmiyorum değil. 18.000'e şampanya aldık yani. Marketten alıp gelmiş adam. Don Quixote'de var bundan kesin. Don Quixote'de gördün mü? Vardır abi illaki. Büyük bir deprem uyarısı geldi. Bir anda telefon kendini kilitliyor. Böyle. Sakin olun, yakınlarınızda bir kornak arayın diye. Bu uzun süredir bu yoktu. Nerede Tokyo'da böyle el görüyorsunuz abi? Bir de Mori Art Roppongi Hills'te var böyle büyük şeyler. Eskişehir'de Modern Art Müzesi'nde aynısı var, kendim gördüm. Yok, bayağı.
Mesela yani bir günün nasıl geçiyor? Bir günüm nasıl geçiyor? Sabahları genelde gün erken başlar. Saat 7.30 gibi. Evet, röpteşandırımı takarım. Hafiften böyle buzsuz bir viski içer günüme başlarım. 7.30 gibi kalkıyorum. Güne başlıyorum. 7.30 ile 8 arası Allah'ım bugün de kalktık. Göz genelde bir yere sabit olur. Böyle yarım saat boyunca 8 gibi kendime gelir. Elimi yüzümü yıkar. Zeytinimi, peynirimi, ekmeğimi, domatesimi, Türk işi kahvaltımı yaparım. 8 ile 9 arası böyle bir kahvaltı düzenim. 9 ile 10 arasında yol. Yolum biraz uzak. Genelde Tokyo'da merkeze gelir, misafirlerimi alır. Ondan sonra ekmek parası için yollara düşerim. Japonya'yı tanıtmaya başlarım. Aslında tam bu arada böyle bir... Nefesi nereden alıyorsun sen? Nefesi nereden alıyorsun? Nefesi ağzımdan alıyorum. Diyafram kası var. Onunla genişliyoruz. Burası genişliyor. Ciğerler sırta doğru, aşağı yanlara doğru daha çok nefes alıyor. Konuşmada daha uzun süre olur değil mi? Yani nefes almadan böyle doğru yaparsın. Sen iyisin abi. Yok ben iyi değilim. Sen ama bunun şey var. Eğitimi var değil mi bunun? Eğitimi vardı. Mesela nefes almadan ne kadar konuşabilirsin? Önce nefes almam lazım. Deneriz. Hız egzersizleri var. Hızlı şekilde inip çıkıyorsun. Harfler var. A, E, I, O. Ufak böyle bir kuble, çok ufak. Ha burada olmaz mı? Çalmaz mıyız? Çalmaz mıyız? Ha çalma mı? Çok ses çıkar yani. Gidebileceğin en son nokta neresi oluyor mesela? Hani şunu yaptıktan sonra hani şuraya kadar gitme düşüncem var dediğin yer neresi oluyor? Şu an bilmiyorum. Türkiye'de müzisyen olmak, sanatçı olmak zaten başka bir dert. Ama işimi yapabilirsem, okuduğum işi yapabilirsem, okulumu okuyup üstüne yüksek lisansımı gerekirse yurt dışında yapıp master'ımı yapıp ya devlette ya yurt dışında çalışmak isterim opera sanatçısı olarak. Neden opera sanatçısı olmak istiyorsun mesela? Seni oraya çeken ne? Aslında ben böyle bir şey istemiyordum. Normalde caz dinlerim, blues dinlerim. Daha yakınımdır o türlere. Sevim hocam var beni operaya hazırlayan. Onun sayesinde çok sevdim. Malatya bulunmaz eşin çıkar mı? Çıkmaz ya. Buraya gelmeden bir bakalım dedik o Türkiye'de. Harbiden baktın mı? Gerçekten aklımdaydı. Şakasını yaptım. Malatya. Söyledi aslında. Şakasını yaptım. İşte Cem Kuk kanalı böyle şeyleri düşünen enteresan bir kanal. Abi tenör gelmiş ya Türkiye'de. Komple mekanı Efe'ye ayırmaları gerekiyor. Şapkayı arkaya çeviren modunu ilk kez gördüm. Senin için çeviririm. O şey için. Geldi, mesela sola geri döndü. Şu ifade ediyor. Bu baş kıbleye gelecek. Yani artık en son aşama. Her şey tamamlanmış, bitmiş. Kemal Sunal Şener Şen filmine bir gönderme aslında. Kemal Sunal da Pütürgeli bizim o. Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek. Başı kıbleye doğru gelecek. Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver. Bizim bilinçaltımız çok enteresan. Bize bir Fransızca bir şarkı. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, ça y est, je m'en vais. Takke, bitti. Cem Kuk kanalı tenörleri, sanatçıları bulunduran, Fransızca konuşan, Türkçe konuşan, İngilizce konuşan, ana dili gibi Japonca konuşan, turist olarak gelip yaşamaya çalışan, Bushido tişörtüyle yollarda yeni rakı Tekirdağ Gold seri taşıyandan tutun da bu kadar renkli bir video Japonya'dan bulamazsınız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir de bunu Fransızca söyleyelim ki anlamayanlar için, hani Fransız olanlar için. Abonnez-vous, likez et surtout donnez de l'argent. Abonnez-vous, likez la vidéo. C'est une vidéo très très amusante. Japonca söyler misin? Channel 登録よろしくお願いします。 1, 2, 3, 4, 5, 6 ibne. Hocam Japonlar genelde böyle küfür ediyor mu bu denli ibne düzeyinde? İbrahim Tatlıses hani isot getir ibne düzeyinde ibne diyor mu? Abi bir kere isot yok. Türkiye'ye kadar küfür hiçbir yerde yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Japonya'da da yok. Olamaz. DJ Khaled uyudu abi. DJ Khaled. Yiğit. Adam askerlikten kaçıp gelmiş kamuflajlı pantolon giymiş burada. Yiğit çok güzel uyuyordun da uyandırmadık seni bir saattir. Koy abi. Kalmamış. Sana bu kadar. Sen kazana düştün. Afiyet olsun. Bundan bir 20 sene sonra YouTube kalırsa YouTube'dan bu anlarını izlersin. Linkin Park'a. Bir dakika bu şarkı Blue Monday. Blue Monday. Oğlum bitmiş
Sen uyurken kanalımıza hoş geldiniz. Hala hoş geldiniz diyorum ya. Uyudu uyandı. Bir sonraki çekim zannediyorum. Geçen fetiş partisinde uyumuşum. Uyandım böyle çıkamıyorum abi. 4 katlı yer. Dolanıyorum çıkamıyorum. Bir tane koltuk buluyorum uyuyorum. Yarım saat sonra dolanıyorum çıkamıyorum. Dolanıyorum çıkamıyorum. En sonunda çıktım kurtuldum. Şükrettim ya. Bir de abi de fetiş partisi yani millet manyak şeyler giymişler. Birbirlerini falan kırbaçlıyorlar böyle. Abi fetiş partisine gidip de orada uyuyup sonra uyanıp çıkmaya çalışmak değil. Abi Allah affetsin Ne işin ya. var abi orada? Abi tövbe estağfurullah dedim ya. Gitsin abi ne? Abi çıktım kurtuldum ya. Bu adamlar şeytana mı tapıyorlar? Neye tapıyorlar anlamadım ki ya. Abi fetiş zaten put demek. Herkesin günah boyuna vallahi. Fetiş ve idol kelimeleri orijinalinde put anlamına gelen kelimelerdir. Pop idolü dediğimiz zaman popüler kültürde tapılması gereken kişi anlamına gelmektedir. Fetiş de aynı zamanda işte bir kişinin bir şeyine taparsın. Puttur yani orijinalinde. Beyefendi fetiş partisine gitmiş, uyumuş, uyanmış, sonra çıkmaya çalışmış. Ne işin var abi orada o zaman yani? Niye gittin? Gidip orada uyumuşsun. Ne yapıyorsun abi sen? böyle bir 2 dakika düşünüyorsun. Böyle boşluğa bakıyorsun. Ulan adam haklıymış diyorsun. Fransızca bu konu hakkında bir şeyler söyler misin? Manipulation. Manipülasyon, circumcision. Yiğit hiç yok değil mi? Eğlenmiyor gibisin şu anda. Nasıl? Sen eğlenmiyor gibisin şu anda. Senin için ne istersin? Abi film varsa önde duralım işte. Ma femme, viens ici. Yani kadın, gel buraya. Mesela Fransızca ayaklarım şimdi ıslak değil mi? Yani Bokumu ye. Bokumu ye. Fransızca mı? Fransızca. Yani ıslak demek. Limbo derler mesela, purgatory derler. Hristiyan İngilizcesinde. Enteresan bir konu var Japonya'da. Eskiden burada genel evlere Türk hamamı derlermiş. Demirhan bir açıklık getirecek. Neden böyleydi? Niçin böyleydi? Nasıl sonuçlandı? Günümüze etkileri, bize etkileri. Abi bir kere bütün genel evler değil. Özellikle Yoshiwara mahallesinde kadının, adamın vücudunu yıkayıp ondan sonra çeşitli ilişkilere girdikleri şeylere, genel evlere Türk hamamı derlerdi. Neden? İlk bu Şanghay'da normal Türk hamamı olarak işte insanın buhara girip daha sonra masaj, işte lif falan aldığı dükkanları Kanto askeri biriminden yani Japonya, Çin'i ve Mançurya'yı elde ettiği zaman 2. Dünya Savaşı'ndayken oradaki çok böyle istihbarat dünyasının çok aşırı ismi olan bir adam gidiyor abi görüyor. Ya biz böyle bir dükkanı Japonya'da yapsak çok iyi para kazanırız diyor. Zaten adam aşırı atılımcı. Bir sürü şey yapıyor. İşe giriyor daha sonra falan. Savaş bittikten sonra geliyor abi. Ginza'da bir tane koskocaman bir bina yapıyor. Tamam mı? Ginza'nın ortasında. İşte içinde çeşitli banyolar var. İşte kumar aletleri var. Maaşla çalışan iş adamlarının eğlenebileceği bütün eğlence birimlerinin içinde olduğu bir bina yapıyor. Onun içine bir tane Türk hamamı koyuyor ama sadece gerçekten buharın içine girip terleyip daha sonra lifleniyorsun. Ama tek fark Türkiye'de erkeği erkek lifler, burada erkeği kadın lifliyordu. O da güzel bir eğlence için şey kısmı yani rahatlatıcı kısmı, Japonlara hitap edecek kısmı. Daha sonra oradaki zengin azgın kitle diyor ki bu bize yetmiyor. Biraz daha fazlasını istiyoruz. Ondan sonra ama adam diyor ki bu adamın adı Konomi Ujitoshi. İstihbaratta 1 numara. Japonya'nın Indoçina'daki istihbaratında 1 numara. Bu adam diyor ki ben pezevenk değilim. Size böyle bir servis vermeyeceğim diyor. Taklitler çıkıyor abi. Ginza'da taklitler çıkıyor. Ya bu 1950'lerden bahsediyoruz. 50-60'lardan bahsediyoruz yani. Savaştan sonra Amerika'nın baskılarıyla gitgide cinsel hizmetler veren dükkanlar kısıtlandıkça bu Türk hamamları öne çıkıyor. Türkiye'ye karşı bir karalanma kampanyası falan filan değil. Tamamen en başta normal hamam, gerçekten normal hamam, lifle başlayan bir şeyi zengin azgınlar yetmiyor diyorlar. Taklitler çıkıyor. Taklitler çıktıkça çığırından çıkıyor. 80'lerde bizim Nusret Sancaklı hocamız olmaz böyle şey deyip tamamen bir sosyal hareket başlatıyor ve bunların adını Sabun Diyarı, Soapland olacak şekilde dükkan aynı kalıyor. Sadece ismi değişiyor. Çünkü hiçbir Türk hamamıyla alakası yok. Endüstrideki ismi bu şekilde 85 yılında silinmiş oluyor. Bu değerli, kıymetli bilgiler için Demirhan'a teşekkür ediyoruz. Git'e döneceğim. Niye? Çünkü Japonya'da bu genel evlere, pavyonlara ayrılan para hakkında sen bana bu yüzdeyle ilgili bir şey söylemiştin. Çok büyük bir para dönüyor abi burada demiştim. Evet. Cem Cook kanalında her kategoride insan var arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi gibi demiştim içerisi. Her 200 yenden bak yıllık harcanan Japonya'da her 200 yenden bir yeni böyle sapık şişelere gidiyor.
Vallahi açıkçası 3 senedir geliyorum ben Japonya'ya. İlk defa böyle bir bilgiler edindim. Engin bilgili abilerden bu konuları duymak güzel bir bilgi dağarcığı oldu. Birisi uyku fantezisinden konuştu. Birisi soplan hamam. Birisi tenor. Hiçbir şey anlamadım. Ben konuya hakim olamadım da. Circumcision, attraction, operasyon, kombinasyon. Saçma sapan yani kelimeler söylüyor. Manasız. Genelde çok içince farklı bir dile yatkınlığımız herkeste oluyor milletçe. Ben ben Japon eşle videolara geri dönmeliyiz. Alışık olmadığımız Japon görüntüsündeki Japonların olduğu bir yer. Erkeklerin peşinden giden Japon hanımefendiler falan var burada. Korelileri tavlamaya çalışan. Burada mı duralım? Ne oluyorsa... Pardon. Son kulübüne girmeye çalışanlar sıra olmuş. Burası da bayağı meşhur da. Burası en iyi yer Şabiya'daki. Takılacağım burada. Emirhan sen gelir misin buralara? Ne işim olur oğlum ya? İşimiz gücümüz var kardeşim. Ne yapıyor bunlar? Bak parmak yapıyor herif. Seni tanıyorlar. Dayı sen Türk müsün? Cem Kun'u tanıyor musun? Oğlum herkes seni tanıyorlar. Worldwide Superstar. Bak evet tanıyoruz dedi oğlum. Geldim. Merhaba. Nasılsın? Kamera koydular karşıma. Bilmiyorum. Ucuza bilet bulduk ve geldik. Asebo. Belli bilgi yok yani Japonya'ya. Yok. Ya Pasifik Savaşı'nı biliyorum. İsim neydi? Ulaş. Ulaş. Teşekkürler bu kıymetli bilgiler için. Teşekkür ediyorum. Size beraber geldiniz. Beraber geldik. Bir akşam beni aradılar kendileri. Dediler ki kanka uçak bileti var. 21.000 TL. Gelir miyiz? Gideriz. Eyvallah. Dedim ki param yok. Tamam dediler biz alırız. Sen dediler bize ödersin. Airbnb'den biletimizi aldılar. Senin videolarını izledik. Gerekli bazı videoları izledik. Japonya çok büyük. Yani Tokyo çok büyük. Öyle 4 günde 5 günde bitebilecek bir yer değil. Bir haftadır buradayız. Yani artık koşuşturmacadan nereye gideceğimizi sapıttık yani. Yok Götamba, yok o işte Muji Tapınağı, yok Sensoji Tapınağı. Oraya gidelim, buraya gidelim. Yani bitmez burası. Defalarca kez gelmek lazım. İstanbul'dan daha büyük bir yer. Yolları karışık. Japonlar hakkında birkaç bir şey söylemek istersen. Tek bir kelime. Kibarlık. Kibar olmaları. Bir Japon eğer ki Türkiye'ye gelseydi çok yabancılık çekerdi. Ve ikinci bir diyeceğim bir şey. Kesin olarak söyleyeyim. Japonya'ya eğer gelecekseniz minimum birkaç aylık gelin. Yani 10-15 gün asla yetmeyecek. Asla. Biraz daha para biriktirin. Biraz daha. Az daha. Bir ayı zorlayın. Zor biliyorum. İmkanlar zor Türkiye'de. Para biriktirme vesaire. Ama bizim gibi bir hafta 10 günlük gelmeyin. Yetmez. Yetmiyor. Tadı damağında kalıyor. Damağında kalıyor. Zaten o yüzden böyle gece hayatına da gelip böyle 24 saat yaşamak istemişsiniz anladığım kadarıyla. Ben buraya gelmeden ölmem bir daha. Başka arkadaşlar var Türkiye'de genellikle. Başka düşüncelerle geliyorlar burada. Hentai içerikli şeyleri izleyip burada farklı şeyler düşünüyorlar ama öyle bir şeyin imkanı yok. Tokyo'da kalıcı mısın veya Japonya'da kalıcı mısın? Ya uzun ilişki istiyorlar. Öyle kısa ilişki yapayım, edeyim, gideyim hani burada mutlu olayım falan asla. Yani sokaktakilerde dolandırıcı asla kalmayın. Zenciler zaten geliyor yanınıza. Diyorlar ki gelin işte falan filan. Don't touch me dersiniz. Uzuyorlar yani direkt. Masajcı ablalar var Tayland. Masajcı falan diyor. Siyahiler falan gelmiştir sizin yanınıza genellikle. Like do you want job? Like, do you want fifi? Siyahilerden uzak durun. Onlarda her yol var onlarda. Siyahilerden uzak durun. 10 numara bir ülke. Hani bir yılını bulalım. Japonca öğrenelim. Biz makine mühendisiyiz. Üniversiteden arkadaşız bu arada. Hani 4-5 senemiz beraber geçti. Ta buradan başka ülkelere de gideceğiz. Biz dedik ki burada kalınır. Her türlü kalınır. Karşıdan karşıya geçerken bakmadan geçiyorlar. Biz de İstanbul'da çift şeride bakarak geçiyoruz. Tansiyondan gelen var mı diye, ölmeyeyim diye. Teşekkür ediyorum bu arada. Ne demek? İsim neydi siz? İbrahim. Memnun oldum tanıştığıma. Ben seni tanımıyorum ama bundan sonra takip edeceğim herhalde. Cem Kun. İyi eğlenceler sizlere. Görüşmek üzere. Biz böyle yukarıdan açalım. Benim şemsiye nerede lan? Şemsiye nerede? Yiğit'e bir geleyim. Abi, enteresan bir gece hayatı var. Burada gelmemiz iyi oldu. Efe tenor arkadaşımız bize Tokyo'da mini bir konser verecek. Şu sılanın ufak tefek yolları, ağrıdan sızıdan tutmaz elleri. Şu sılanın ufak tefek yolları, ağrıdan sızıdan tutmaz elleri. Tepeden tırnağa şiir dilleri,
Yiğidim aslanım burada yatıyor. Tepeden tırnağa çiğ gülleri. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Da la la da da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Aynalı kemer, ince bele bu can kurban. Tatlı diye seher vakti bir güzeli vuruldum. Aynalı kemer, ince bele bu can kurban. Tatlı diye seher vakti bir güzele vuruldum. Kaç tanrısı var, aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. O eğilir nefesini yar yar kalkar da giderim. Evini başına yar yar. Eğilir nefesini yar yar. Gecenin bir vaktinde millet evinde fosur fosur yatarken bize küçük bir konser veren Efe'yi Japonya'da, Tokyo'da unutmayacağız. Bizim için güzel bir anı oldu arkadaşlar için de. Hem et hem tavuk sağlıksızdır arkadaş, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Zaten kızlar da Ladyboy'a benziyor. Oha. Soru konu Osake. Wow. No tequila janai, rakı. Tutto nonde. Yiğit. Az koy Yiğit. Honto? Gel, çotamada. Rakının ne olduğunu. Ya abi su vermeyecek misiniz kızlara? Sek içireceğiz. Sek. Demirhan bir açıkla. Shotto kitsune desu. ちょっときつめ。アブさん飲んだことありますか？ない。アブさん？ない。ない。まあ似てるような酒なんだけど。結局ブドウのリキュール。ぶどう。うん。ブドウ。 We are from Tekirdağ. We are from Tekirdağ. Tekirdağ no hito. みんな。 Minna. オール。 Tekirdağ. あ Tekirdağ wa Karadağ. Karadağ'ın İngilizcesi ne ya? Abi ne yapıyorsun abi? Karadağ'ın komşusu Tekirdağ. Monte Tekir. Okey. Abi. Bye. Attı ya. Bu kadar terbiyesizlik olmaz. Niye attınız? Çöpü biz. It's crazy. Crazy. Piercing. Are you a gothic girl? Gothic girl. Gothic girl. This guy. I'm not the gothic. I'm cutie girl. I'm pretty girl. Abi rakı sek içilir. They are my paparazzi. Because I'm famous. You're so famous. I'm famous in Montenegro. Oh. Yeah. So we'd like to try this drink. It's a bit strong though, but Okay. Let's try. let's try. İçerisinde diyor uyuşturucu var mı yok mu diyor da biz genelde bir şey koymuyoruz. Ben de içiyorum. Mikrofonu tutsana. That's strong. That's good. Tekirdağ. He is a YouTuber. He's kind of famous. Fransızca şeyler sorsana. Turistler mi, beğenmişler mi, Japonya hakkında neler söyleyelim. Je voudrais juste savoir votre avis sur le Japon. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Alors, le Japon en général, j'ai beaucoup aimé. Mais Tokyo spécialement, ça a été un peu compliqué de connecter avec la ville au début. Soyez franc. Ça a été beaucoup plus qu'il faut vraiment consommer beaucoup et entrer et explorer et mettre beaucoup d'énergie. Bu bir senedir burada yaşıyor. Yani üniversitede okuyormuş. Bu da yani turist olarak bir haftadır burada. Buraya yani her şey büyük olması, yani birden böyle bir yani bir yere giriyorum, bir sakin olması, 5 dakika sonra böyle bir yoğun olması, yani bir garipsemesi yani var. Bir de soldaki kızın yani sevdiği şey yaşam, yani gece hayatı olsun, yani güzel. Is this pastis? No. It's not? No. You speak French? Yeah. Ah, yeah. Non, ce n'est pas. C'est pas du pastis? Non, c'est pas du pastis. C'est un alcool très fort, à 45% degrés. Et ça vient de Turquie et du coup c'est... Comment ça s'appelle? C'est rakı.
Rakı. Rakı. Et tu trouves ça au combien? Non, non, tu trouves pas ça ici. Tu l'as pris ou alors? C'est lui. Ah, donc ça vient de Turquie? C'est ça. Bah, je vais boire ça alors. I'm Kurdish. I'm Kurdish. Yeah. Ah, Kurdish. Like what kind of Kurdish? But Kurdish. Iraq Kurdish. Iraqi? Yes. Okay. Ah, Sorani. Sorani. Çoni başı yapmalın başım zorstas. Okay, drink it. Deneyecek. Deniz. Oh my, you're a strong drinker. Really strong. Yeah. Türkçe biliyor musun? Tastes like pastis. Pastis. Ouais, c'est comme le pastis. Peki Türkçe biliyor musun? I don't understand Turkish. Diyor en fait bu pastis böyle bir tane alkol var. Pastis diye. Yani aynısı diyor. Babaların tükettiği, dedelerin tükettiği bir içkidir yani. Do you like yaprak dökümü? Yes. Ezel. Nihan. Kurtlar Vadisi. Demirhan'ı tanıyanlar çıktı galiba. Biraz gözlem yaptım. Kamera kapalıyken. Götüren götürene. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Katılanlara, zaman ayıranlara hepsine ayrı bir teşekkür edeyim. Ege teşekkür ederim. Rica ederim abi. Yiğit zaten burada. Yiğit'i diğer videolarda da isterse kanalımıza konuk alabiliriz her zaman. Her zaman. Size de teşekkür ediyorum. Bu saate kadar beklediniz. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bushido tişörtünüzle vallahi renk kattınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Demirhan teşekkür ediyorum. Sen bize sabaha kadar dedin, saat daha 2:30. Eve gidip oraya Adam bıktı. Adam bıktı. Baktı ki Abi. buradan bir şey çıkmıyor. 2,5 saat. Adam bize sabaha kadar dedi. Biz trenlerimizi kaçırdık. 2,5 lan saat. Ayıp be. Abi ben sizi şimdi toplu taksiyle göndereceğim. Daha uyguna gelir. Abi evli barklı adam dayanamıyor. Bir gözüm kapanıyor. Ara ara böyle yer yer evde olan mercimek çorbası falan aklıma geliyor. Teşekkür ediyorum. Parla Fonse abi sana da teşekkür ediyorum. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup Cem Kız. Teşekkürler. Video için. Uzun bir videonun daha sonuna geldik. Gelen, katılan, gelemeyen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Merci beaucoup. Teşekkürler. Gerçekten süperdi. Uzun ince bir yoldayım. Darara dara dararam diyem. Gidiyorum gündüz gece. Darara daram dararam daram. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece vay. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece vay.